Bazı Uzak Doğu filmlerinde ve bilgisayar oyunlarında adına rastladığımız Yakuza, Japonya'da hükümetlere kafa tutan, siyasete müdahale eden, haraçtan seks endüstrisine kadar pek çok işe el atan, buna karşılık ciddi bir hiyerarşiye ve çeşitli ritüellere sahip bir suç örgütüdür. Örgüt üyelerinin bağlılık yeminlerine uygun olarak bütün vücutlarını dövmeyle kaplattırdıkları Yakuza, bugün halen Japon yeraltı dünyasının baş aktörü. Yasa dışı bir örgütün gerçekte kaç üyeye sahip olduğunu bilmek güç. Fakat uzmanlar alt örgütleriyle beraber Yakuza'nın 80 ila 150 bin arasında üyesi olduğunu söylüyor. 6 ana gruba, onun da altında yüzlerce kumi olarak adlandırılan ailelere ayrılan Yakuza, oldukça sert bir hiyerarşik yapıyla varlığını sürdürüyor. Birbirlerine Kyodai yani birader diye seslenen Yakuza üyeleri, liderlerine ve kendinden yüksek rütbeli üyelere ise Oyabun diye sesleniyor. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal varlıkları dondurulan Yakuza'nın, Maliye Bakanlığı'na göre silah kaçakçılığı, fuhuş, köle ticareti, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, tefecilik gibi işlerle kasasını dolduruyor. Japonya'da da haraç, şantaj gibi işler yapan Yakuza'nın üyeleri yine aynı yıllarda Al Capone'un yakalanmasına benzer biçimde operasyona uğramıştı. Ancak tüm bu ulusal ve uluslararası operasyonlara rağmen Yakuza hala çok güçlü, Japon kültüründe irezumi olarak bilinen, vücudun bir bölümünü ya da baştan aşağı tamamını kaplayan dövme sanatı, Yakuza üyeleri için de bir bağlılık göstergesi. Vücutlarının tamamına yakınına çeşitli sembolleri kazıtan Yakuza üyeleri böylelikle kumiye bağlılıklarını göstermiş oluyor. Yakuza üyeleri telafi edilemez bir hata yaptıklarında şiddete uğrayıp küçük düşürülmek yerine serçe parmağının kesilmesiyle cezalandırılıyor. Oldukça sıkı olarak uygulanan bu kural, Japonya'da eski Yakuza üyelerine protez parmak yapan kliniklerin çıkmasına bile yol açmış. Japon kültüründe Yubitsume olarak bilinen bu küçük parmak kesme töreninin ardından kesilen parmak Kyodai tarafından bir paket içerisinde Oyabun'a, yani ailenin babasına götürülüyor. Yakuza kendi tarihini 1600'lü yıllara kadar uzatıyor. Kendilerini bir tür şövalye örgütü olarak gören ve samuray olarak adlandıran Yakuza mensupları, bu tarihlerde çıkmış diğer bir adaleti sağlamaya çalışan suç örgütü Kabukimonoların kendilerinin manevi ataları olduklarını düşünüyor. 17. yüzyıl Japonya'sında Kabukimonoların sayısı 500 bini buluyordu. Aslında Yakuza mensuplarının sayısı, bugün bile 80 ila 150 bin arasında olmasına rağmen özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Yakuza mensuplarının sayısı dönemin nüfusuna göre oldukça yüksekti. 1950'ler Japonya'sında 150 bin Yakuza'ya karşılık 250-300 bin polis bulunuyordu. Yakuza'nın asıl büyük etkinliği o günlerdeydi. Dünyadaki pek çok suç örgütü gibi Yakuza da sağ ideolojiye kendini daha yakın hissediyordu. Bu bağlamda 2. Dünya Savaşı'nın ardından girilen Soğuk Savaş döneminde yükselen sol hareketlere karşı Yakuza hükümetin yanında durdu ve Japonya'yı yarım yüzyıl yöneten Liberal Demokrat Parti'ye para dahil pek çok konuda destek verdi. Yakuza ile ilgili yazılan kitaplara CIA'in de Yakuza'ya bu konuda destek verdiği söyleniyor. Bu dönemde örgütü Yoshia Kodama yönetiyordu. Yakuza bugün de politik alanda sağ partileri desteklerken, aynı zamanda lobicilik faaliyetlerinde de bulunuyor. Örgüt yakın zamanda ismini Japonya'da yaşanan tsunami faciasında mağdurlara devletten bile önce yardım götürerek duyurmuştu. 1911 doğumlu Yoshia Kodama, 2. Dünya Savaşı'ndan Yakuza olarak bilinen farklı grupları kendi bayrağı altında toplamayı başarmıştı. Bugün ise Yakuza 22 ana farklı gruba ayrılıyor. Bunlardan 3'ü ise en güçlü Yakuza aileleri olarak biliniyor. Yamaguchi-gumi, Sumio-saikai, Inaga-okai Japonya'nın farklı şehirlerinde aktif 3 ana grup. Yakuza faaliyetlerine devam ediyor.